Mossad'ın tarihine baktığımızda 70'li yıllardan itibaren Filistin direnişinin önde gelen isimleri El Fetih, birçok yöneticisi, hatta Yasser Arafat'a da Tunus'ta suikast girişimleri var. Unutmayalım, Hamas'ın 2 numarası El Aruri, yani şehit edilen İsmail Hamene'nin yardımcısı da Beyrut'ta İsrail saldırısı sonucunda yaşamını kaybetti. İkincisi çok değerli bir soru. Bana göre bu soru İran'ın içinden yardım almadan gerçekleşemez. Basit bir güvenlik başlığında bakış açısı getirelim. İsmail Haniyeh'in İran Cumhurbaşkanı yemin törenine katılacağı ilan edilmedi. Doha'dan Tahran'a geldiğini İsrail tespit etti. Takip yapmışlar. İkincisi, Tahran'daki programını çözümlemişler. Yani İran dini lideri Hamene'den görüştükten 2 saat sonra konutunda, İran'ın kendi tahsis ettiği konutunda koruması tarafından suikast sonucu öldürülüyor. Bu da suikasti yapan ekibin ya da unsurların, Büşra Hanım, zamansal ve mekansal çalışma yaptığını gösterir. Mekanı ve bölgeyi biliyorlar, noktayı biliyorlar ve zamanlama. Ne zaman yapacağını gerçekleşiyorlar. Farklı görüşler var. Füzeyle bomba ya da drone saldırısı olduğunda. Hangi ülkeden ateşlendi? İşte bir İran dışından, bir görüş İran'ın içinden bir noktadan görüşüldü. Bu hiçbir zaman aydınlatılmaz. İran suikastın olduğu yerin fotoğrafını bile paylaşmıyor. Yani o bölgenin fotoğrafını bile paylaşmıyor. Bu hani biz şöyle deriz, katili bulmak için parmak izlerine bak. Bak, burada tamamen Mossad'ın çok ciddi parmak izleri var. O parmak izleri var. Tabii bunun zamanlaması ve bölgeye etkisine de bakmak lazım. İsmail Haniyeh'in öldürülmesi, Hamas'ın liderinin öldürülmesi Orta Doğu'yu da etkiler. Her şeyden önce İran pozisyonu netleştirdi. Biz intikam alacağız. Misafirimiz vuruldu. Bu intikamı alacağız. İran Cumhurbaşkanı İran'ın onurundan söz etti. Şimdi İran'da 3 gün yas ilan edildi ve o kırmızı intikam bayrağı çekildi. Ben bu yastan sonra İran'ın adım atacağını düşünüyoruz. Ne olur o adım? Füzeli, dronlu bir saldırı olabilir İsrail hedeflerine karşı. Karşılık vermek zorundalar. Yani İran buna düşük, yüksek, orta derece bir karşılık vermediği zaman, bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Şam'da Büyükelçiliği vurulmuştu. Bu tartışmalar devam ederken Yemen'den Husilerin siyasi kanadından şu açıklama geldi. Aynen özetle söylüyorum. İran'a Şam'daki elçiliğe cevap vermezsen adam değilsin dediler. Husiler dediler. Yani böyle bir sosyolojiyle de karşı karşıyayız. Asıl burada Hamas'ın ne yapacağına bakmak lazım. Yani Hamas'ın kurucu lideri olan Ahmet Yasin'den itibaren birçok üst düzey, İsmail Haniyeh'in yardımcısına örnek verdim. Aşağı yukarı 20'ye yakın önemli Hamas lideri öldürüldü. Şimdi İsmail Haniyeh gibi çok önemli bir karakter öldü. İntikamlarını nasıl alacaklar? Bunu bir İsrail hedefine saldırı şeklinde mi yapacaklar? Bir roket saldırısı şeklinde mi gerçekleşecekler? Hamas cevap vermek zorunda. Yani cevap vermediği zaman bunun altından kalkamaz. Artık şöyle bir şey var. Yani herkes değişik terim kullanıyor. Bana göre Orta Doğu'da kırmızı çizgiler falan kalmadı. Hani bir üst noktayı nedir diye sorsak, bunun üst noktası nedir? Bir devlet başkanına suikast artık. Yani Orta Doğu'da bir devlet başkanının hedef alınması. İsrail durmuyor. Bakın biz 24 saat içinde 2 suikasti konuşuyoruz. Hizbullah'ın askeri kanadının başında bulunan Hasan Nasrallah'ın sağ kolu suikast sonrası yaşamını yitirdi. Daha onun yorumlarını, Fuat Şükrü'nün yorumları bitmeden bu sefer İsmail Haniyeh'i konuşuyoruz. Peki 48 saat sonra neyi konuşacağız? Ya da bir hafta sonra neyi konuşacağız? Onun için bağıra bağıra gelen Orta Doğu'da bir gerginlik var. Sizle de çok yorumladık. 7 Ekim'den sonra Hakan Fidan, değerli Dışişleri Bakanımız, Kahire'de bunu açıktan söyledi. Gazze'deki ateşi söndürmezsek bu Orta Doğu'yu sarar. Ve şu anda da Orta Doğu'yu sarmış durumda. Burada ABD'nin, Türkiye gibi ülkelerin, Mısır gibi ülkelerin tavrı çok önemli. İsrail kabullenmiyor. Yani biliyorsunuz yurt dışında hiçbir suikastini ve saldırısına İsrail resmi olarak ben yaptım demiyor. Bunu kabul etmiyor. Sadece askeri olarak, yani mesela Güney Lübnan'a yaptığı saldırıları kabul ediyor. Bundan sonra ben bu gerginliğin artarak devam edeceğini düşünüyorum. İran bir savaşa girer mi? Girmez. Girseydi eğer Şam'daki Büyükelçiliğe vurulduğu zaman girirdi. Girseydi eğer Kasım Süleymani suikastinden sonra girer. Biz şöyle deriz, usulünce ve kendi tribünlerini tatmin edecek bir cevap verecek. Bir füze saldırısı olabilir, bir İsrail hedefini hedef alabilir. Tabii burada Hizbullah faktörünü unutmamak lazım. Hizbullah'ın da kendi intikamı var. Yani Fuat Şükrü'nün intikamı ne olacak? Bu boyutu ayrıca konuşalım. Tabii. Onun için İsrail bu önümüzdeki saatlerde ve dakikalarda farklı adım atılabilir. Güney Lübnan'ı vurabilir. Başka bir hedefi vurabilir. Çünkü İsrail'in kendisine göre sistemi bu. İsrail sürekli saldırıyor. Burada bir notumla belirteyim konu başlığından ayrılmadan.
Biliyorsunuz 2023 yılı içinde İsrail İç İstihbarat Servisinin başkanı şunu dedi. Aralık ayında ses kayıtsızdı. Lübnan'da, Katar'da ve Türkiye'de ve diğer ülkelerde Hamas liderlerini hedef alacağız dedi. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Burada İran'dan geldi bu kez haber. İran'dan geldi. Biz Türkiye'de istihbarat başkanlığımızın yaptığı karşı operasyonlar. Mossad'a karşı 3 tane ciddi operasyon yapıldı. Onu ayrıca konuşalım. O yaptı. Onların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Sizinle de çünkü defalarca bu yayında yine konuşmuştuk. Şimdi Sayın Oral'la size dönmek isterim. Bu arada hemen virgül koyayım. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger de yine uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Sayın Ülger, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Büşra, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Size birazdan söz vereceğim. Öncelikle Sayın Oral'ya söz vermek isterim. Sayın Oral, siz bu saldırıyı duyduğunuzda ne düşündünüz? Neye işaret ediyor? Kim yapmış olabilir? Nasıl yapmış olabilir? İran içinden destek sizce de var mıdır? Evet, öncelikle Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, Filistin halkına, Müslüman alemine de bir başsağlığı mesajı vermek durumundayım. Çünkü 62 yıl boyunca Filistinli çocukların istikbali için, Filistin devletinin o bayrağın istiklali için mücadele adanmış bir ömür ve şüphesiz. Özellikle Netanyahu'nun Washington'daki temasları, orada çok güçlü bir yol haritası ortaya koyması ve tek tek parmağıyla işaret etmesi. Hizbullah, Lübnan, Şam, Suriye, Yemen ve Tahran yönetimlerinin her birinin hedef olarak belirlenmesi ve ben eğer bu hedefleri vurmazsam, bu hedeflerle mücadele etmezsem Batı dünyası rahat edemez. Batı'nın güvenliği benden geçer şeklindeki mesajının saatlerce, dakikalarca ayakta alkışlanmış olması aslında bütün dünyaya bu ve benzeri operasyonların, suikastlerin, saldırıların başlayacağı, devam edeceğine dair bana sorarsanız çok güçlü bir mesajdı. Bu mesaj evet sizin ekranlarınızda da Türk medyası tarafından da çok güçlü şekilde alındı. Fakat bu yorumlar esnasında sürecin Hizbullah'la başlayacağı, Beyrut'u vurulacağı tahmin edilirken Tahran'da böylesine bir suikast ne kadar düşünülüyordu bunu kestirmekle zorlanıyorum. Güngör Bey belirtti. Bir sonraki hedef acaba en fazla bir devlet başkanı mı olabilir? Bence bu oldu. Yani reisinin hala hayatını nasıl kaybettiğini bilmiyoruz. O zaman değerlendirelim. Tahran yönetimi kendi cumhurbaşkanına dahi sahip çıkamıyorken, Genelkurmay'ın, ordusunun en kritik isimlerini koruyamıyorken, evet doğrudan Hamas'ın en kritik ismini müdafaa etmesi de ne kadar beklenebilirdi? Ve bununla beraber belli ki Mossad'ın CIA ile yani Amerikan istihbarat yapılanmasıyla beraber gerçekleştirmiş olduğu farklı ülkelerdeki istihbarat faaliyetleri o devletlerden bir takım sızıntılarla beraber anlamlı hale geliyor. Çünkü hiçbir istihbarat yapısı ilgili ülkenin bazı birimlerinden, bazı kritik isimlerinden destek almadan bu ve benzeri operasyonları asla gerçekleştiremez. Bakın biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak'ın toprak bütünlüğünden, Suriye'nin toprak bütünlüğünden kuvvetli şekilde bahsederken dahi ısrarla merkezi hükümetlerle istihbarat alanında işbirliğinden bahsediyoruz. Ama İran'da bu istihbarat yapılarının kime çalıştığı, kimlerin namına, kimlerin hesabına faaliyet yürüttüğüne dair belirsizlik bana sorarsanız bugün çok daha büyük bir şaibeyi beraberine getirdi. Aradan Büşra Hanım 16 saat geçti ve 16 saat sonunda bu suikast nasıl gerçekleşti? Nereden atılan bomba mıydı, drone muydu, füze miydi, uçak saldırısı mıydı? Enkaz nedir? Buna dair bir emarenin bulunmaması maalesef olağan şüpheliler bağlamında ev sahibi ülkenin bazı birimlerindeki kriptolarında var olduğuna dair bir göstergeyi ortaya koyuyor. Bundan sonraki bir sonraki adımda belki Yemen'de ve Lübnan'da buna benzeyen yepyeni saldırıların olabileceği anlamına geliyor. Ama minicik eklemek isterim ki hani sordunuz ya acaba İran nasıl karşı koyabilir? Nasıl bir refleks geliştirebilir? Şimdi İran açısından bir gerçeklik var. Camdan yapılmış bir eviniz var ve haliyle karşı tarafın penceresine taş dahi atamıyorsunuz. Çünkü en ufak bir kırılganlık İran'da iç siyasi dengeleri değiştirebilir. İran'ı yeni iç karışıklıklara itebilir ve İran'ın bu denli ambargolar altındaki savunmasız iktisadi yapısını, dış desteklere bağlanmış
ve farklı aktörler üzerinden yürüyen askeri yapısını çok daha derinden sarsabilir. O bakımdan çok manalı olmayan, sadece Tahran'daki bazı kamuoyu birimlerini tatmin edecek bir takım drone, roket ve füze saldırılarıyla sınırlı kalmaktan öteye maalesef gitme ihtimalini öngörmüyorum. Ancak Hizbullah üzerinden ve Yemen üzerinden yepyeni suikastlerle Orta Doğu'nun çok daha tehlikeli bir noktaya gittiğini adım adım müşahede ediyoruz Büşra Hanım.